Gecenin ilerleyen saatleriydi. Ali Bey, yamalı paltosunun içine gizlenmiş, inceden yağan yağmurun sesiyle hayal alemine dalmıştı. Çocuklarının ve hanımının geçimini nasıl temin edeceğini düşünüyordu. Sobası yanmayan bu evde bulunan tek bir yorgan ve battaniye ile ancak çocuklar ısınabiliyordu. Yoksulluk onların hayatlarını çekilmez hale getirmişti. Cemile Hanım çok tutumlu olduğu halde ancak bu zamana kadar idare edebilmişti. Evin henüz 7. sınıfta okuyan oğlu Yakup, kendisine de bir takım işlerin düştüğünü anlamıştı. Günlerdir aile bütçesine nasıl katkıda bulunabilirim sorusunun cevabını arıyordu. Çocuk aklıyla hem okuluna devam ediyor hem de iş peşinde koşturuyordu. Okulu yarım gündü. Bu onun için bir avantajdı. Fakat ona yetişkin insanların bile iş bulamadığı böyle bir dönemde kim iş verecekti? Yakup yine bir gün okuldan dönmüştü. Kardeşleri açlıktan ağlıyorlardı. Bu onun kalbini burkmuş, gözlerini doldurmuştu. Odasına kapanıp saatlerce ağladı. Evde oturarak birilerinin onlara yiyecek getirmesini bekleyemezdi. Ama ne yapılabilirdi? Acaba satılacak bir şey bulabilir miyim diye odasına bir göz attı. Bir anda gözleri ışıldayıverdi. Geçen sene hediye olarak verilen saatini hatırladı. Sınıf öğretmeni okuldaki başarısından onu bu saatle ödüllendirmişti. Hatırası büyüktü. Yapamazdı. Bir taraftan da kardeşlerinin ağlama sesleri onun yüreğini yakıyordu. Bir saate baktı, bir de kapının aralığından ağlayan kardeşlerine. Ve şöyle mırıldandı. Öğretmenim, senden çok özür diliyorum. Ama kardeşlerimin aç durmasına artık dayanamayacağım. Merhamet hissini adeta bütün hücrelerinde hissetti. Avucunun içine sakladığı saatini annesine göstermemeye çalışıyordu. Bu saati kime satabilirdi? Ona ne derlerdi? Acaba bu saati bir yerden mi çaldın da satıyorsun derlerse ne yapacaktı? Bu sorulara cevap arayarak sokaklarda bir müddet yürüdü. Çekine çekine "Saat satıyorum, saat" diye birkaç defa bağırdıysa da kimse sesini duymadı. Yakup bir elindeki saate bakıyor, bir de kardeşlerinin açlığını düşünüyordu. Bir an önce bunu satıp onlara yiyecek bir şeyler ulaştırmalıydı. Dışarıda saati satamayacağını anlayınca son çare olarak esnaflara sormayı düşündü. Ama bu da işe yaramamış, kaç kapıyı çaldıysa hepsi yüzüne kapanmıştı. Hatta saatin niçin sattığını bile soran olmadı. Uğrayabileceği 2 dükkan kalmıştı. İçinden kardeşlerinin aç kalmaması için Allah'a yalvarıyor ve "Allah'ım, bu son fırsat, ne olur bana yardım et" diyordu. Çekine çekine dükkana girerken buradan da eli boş döneceği endişesi vardı içinde. Gözleri iş yerinin sahibini ararken bir anda bu kişiyi karşısında buldu. Görünüş itibarıyla iri yapılı olan bu adam pala bıyıklı haliyle Yakup'u biraz korkutmuştu. Bunu anlayan iş yeri sahibi Naci Bey, "Buyur evladım, hoş geldin" dedi. Yakup böyle bir ilgi beklemiyordu. Bir anda şaşırdı. Kendini toparlayarak "Hoş bulduk efendim" diyebildi. "Söyle bakalım, isteğin nedir?" Yakup ürkek bir şekilde elindeki saati göstererek "Efendim, bunu satmak istiyorum." "Neden satmak istiyorsun? Kolunda da saatin yok." "Öyle gerekiyor efendim." Naci Bey durumu anlamıştı sanki. Çocuğu konuşturmak ve derdine çare olmak istiyordu. Bir sandalye çekerek "Vaktin varsa otur evladım." "Fazla vaktim yok ama oturayım." Naci Bey merhametli birine benziyor diye içinden geçirirken Naci Bey, "Evlat, senin ismin ne?" "Yakup." "Ne iş yaparsın? Ne edersin?" "Öğrenciyim." "Nerede oturuyorsun?" "2 sokak arkada." "Benim soracağım soruya doğru cevap verirsen sevinirim." "Tamam efendim."
Bu güzel saati niçin sattığını söylersen sana yardımcı olabilirim. Yakup'un yüzü kızardı. Meseleyi olduğu gibi anlattı. Naci Bey ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Çok etkilenmişti. Küçük yaşına rağmen Yakup'un yaptığı bu fedakarlık Naci Bey'i etkilemişti. "Evladım, kaç para vereceğiz buna?" diye sordu. "Bilmiyorum, ne verirseniz," diye cevaplayan Yakup ağlıyordu. İçini kaplayan sıkıntıları gözyaşlarıyla atmaya çalışıyordu. Naci Bey bunun önemli bir hediye olduğunu anlamıştı. "Oğlum, bu saat sende kalsın. Sana ihtiyacın olan şeyleri ben vereyim." Yakup karşılığı olmadan bir şey alamazdı. Bir anda yüzündeki ifade değişti. "Hayır, olmaz amca. Bu mümkün değil." "Tamam evladım. Nasıl istersen öyle olsun." Naci Bey saatin fiyatının 2 mislini vererek onu satın aldı. Öğleden sonraları da Yakup'un yarım günlüğüne gelip çalışmasını istedi. Naci Bey, yaptığı bu işin hayatı boyunca yaptığı en önemli işlerden biri olduğu kanaatindeydi. Yakup, almış olduğu paranın bir miktarıyla yiyecek alarak sevinçle evinin yolunu tutarken Allah'a şükrediyordu.